Ukrayna'da savaş çıkma ihtimali hepimizin dikkatinin Karadeniz'in kuzeyine dönmesine neden oldu. Oysa ortam her ne kadar savaş koksa da çok farklı ihtimaller söz konusu. Hadi bunlar üzerine konuşalım. Önce sorunu tanımlayalım. Sorun her ne kadar Rusya-Ukrayna sorunu gibi görünse de sorun aslında Rusya-ABD sorunu. Ve mesele düşündüğümüzden daha eski. Soğuk Savaş sonrasına, yani ta 1991'e kadar gidiyor. Soğuk Savaş bittiğinde Sovyetler Birliği dağılmış, Sovyetlerin jeopolitik mirasçısı konumunda olan Rusya, dağılma süreci öncesinde Sovyetlerden kalan boşluğun kendisine doğru genişlemeyeceğine dair garanti istemişti. ABD bunu ilk aşamada verir gibi görünse de sonrasında NATO üzerinden hızlı bir genişleme sürecine girdi. İlk adımda eski Rus Çarlığı'nın ve Sovyetler Birliği'nin bir parçası olmamış ama Soğuk Savaş'ın ideolojik koşulları içerisinde Doğu bloğunda yer almış devletler ile genişledi. Rusya o dönemde buna çok ses çıkaramadı, zira ülke çok büyük bir ekonomik ve sosyal çöküntü içindeydi o dönemde. Ne var ki bu zorlu durumlarına rağmen Ruslar, Karaganov doktrini ile bu genişlemenin eski Sovyet devletlerini kapsayamayacağını ima eden bir yaklaşım geliştirdiler. Buna göre Rusya'nın yakın çevresinde yer alan ve ayrıca Rus nüfusun da yoğunlukta olduğu bölgelerde bir NATO genişlemesini, yani aslında Amerikan etki alanını kabul etmeyeceğini ilan ediyordu Rusya. Tabi ellerinde o dönem pek de bir politika enstrümanı kalmadığı için nükleer silahları kullanırız diyebiliyorlardı sadece. Amerika'da nükleerlerin öyle hemen kullanılamayacağını bildiği için sürece devam etti ama daha temkinli ve Rusya'yı çok zorlamadan ilerledi. Çünkü o dönemin Rusya'sını etki altına alabileceklerini ve yapacaklarını da Rusya'ya karşı değil, Rusya ile birlikte yapmayı umuyorlardı. Böylece 1990'larda bir denge oluştu ve en azından Avrupa için bir güvenlik mimarisi inşa edilebildi. Ancak bu durum 2000'lerle beraber değişmeye başladı. 2001'in başındaki 11 Eylül saldırılarından hemen sonra ABD tek taraflılığa dayalı müdahalelerde bulunmaya ve NATO'nun etkinlik alanını genişletmeye başladı. Aynı yıllar Rusya'da da Putin'in iktidara geldiği ve Rusya'nın yeniden gücünü toplamaya başladığı bir dönem oldu. Bu sırada NATO Rusya'yı hem Karadeniz'den hem de Baltık'tan kuşatabilmesine yarayan bir genişleme yaptı. Bunun da ötesinde Rusya'nın yakın çevresinde de değişimler yaşandı o dönemde. Ukrayna ve Gürcistan'daki halk hareketleri ile bu ülkelerdeki hükümetler düşürüldü. Batı'nın renkli devrimler adını vererek sempatikleştirmeye çalıştığı bu süreçte Rusya bunları Batı'nın organize ettiğini söyleyecek ve doğrudan tehdit algılayacaktı. Tüm bunlara rağmen Rusya hala hazır olmadığı için 2004'teki bu gelişmelere de öyle çok büyük bir tepki veremedi. Rusya'nın tepkisini koymaya başladığı yıl 2007 oldu. Putin'in Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı bir konuşmada Rusya önce yaklaşımını açıkladı, ardından da uygulamaya koydu. Putin'in 2007'de söyledikleriyle 1993'teki Karaganov doktrini arasında benzer unsurlar vardı. Yakın çevrenin ve Rus nüfusun korunacağı unsurları bu noktada benzerdi. Farklı olan unsurlardan en önemlisi ise artık kapasitesini arttırmış olan Rusya'nın bu söyledikleriyle ilgili harekete geçmesiydi. Bu doğrultuda önce NATO üyeliği konuşulan Gürcistan'a askeri müdahalede bulundu, ardından Ukrayna siyasetine müdahale etti. Bu süreç sırasında önce son derece tartışmalı bir şekilde seçilen ve bir o kadar da tartışmalı şekilde seçim zaferi elinden alınan Yanukovych'i iktidara getirerek Ukrayna'yı silahlı güç kullanmadan yeniden kendi etki alanına aldı. Böylece 2010 yılına geldiğimizde yakın çevresi için durumu dengelemiş oluyordu Rusya. 2014'e gelindiğinde Ukrayna için denge yeniden bozuldu. Bir kez daha sokak eylemleri devreye girdi Ukrayna'da. 2004'teki halk hareketi sonrasında değiştirilen anayasada Ukrayna'daki yerel diller ve etnik toplumlar temelindeki eğitim, kültür ve siyaset hakları ortadan kaldırılmış, bunlar 2010'da geri getirilmişti. Ülkedeki Rus toplumu ve Rusya'nın bölgedeki etkisi için hayati olan bu süreç işte 2014'te tekrar 2004'teki haline getirilmeye başladı. Bu Rusya için çanların yeniden çalması demekti. Kısa bir süre için tıpkı 2010'da olduğu gibi Ukrayna'yı güç kullanmadan çeşitli yöntemlerle yeniden kendi yanına, yani kendisine yakın bir iktidarı devreye sokmaya çalışan Rusya, bu olmayınca bu sefer Gürcistan'da olduğu gibi güç kullandı. Tabii farklı bir şekilde. Bu farklı şekil Rusların aslında mimarlarından oldukları Melez Savaş doktrininin
uygulamaya konulmasıydı. Kırım'daki kamuoyunun desteğini hızlıca Rusya yanlısı bir referanduma çevirerek Kırım'ı kendisine bağladı Rusya. Daha uluslararası toplum ne olduğunu anlayamamışken Kırım'da Rus askerleri güvenliği sağlamayı başlamıştı bile. Ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, ki burası Rus yanlısı devrik lider Yanukovych'in de seçim alanıdır, bir anda bu Donbas'ta küçük yeşil adamlar büyük bir askeri kapasiteyle operasyonlara giriştiler. Böylece Rusya melez yöntemlerle bölgeye müdahale ederek Ukrayna siyasetinde pazarlık sahibi olacak önemli kozlar elde etmiş oldu. Son olarak bu süreci takip eden dönemde Rusya'nın kendisiyle dengeli bir siyaset izleyecek bir ekibi iş başına getirememesi ve mevcut ekibin de giderek Rusya'dan ayrışan bir Ukrayna'yı diliyle, kültürüyle, siyasetiyle yaratmaya başlaması Rusya'daki tehdit düzeyini arttırdı ve süreç bugüne kadar evrildi. O halde bu arka plan eşliğinde çıktıları ve ihtimalleri artık değerlendirebiliriz. Çıktı 1. Rusların yakın çevreme genişleme yapmayın politikası ile ABD'nin açık kapı politikası birbirinin zıt yönünde çıkarlar oluşturmaktadır. Bunun tercümesi de şu: İki taraf için de önemli olan açık kapı politikası ya da yakın çevre politikası değildir. İki taraf da aslında birbirine bu bölge benim, sana bırakmam diyorlar. Çıktı 2. Ukrayna'da yekpare bir şekilde Rus karşıtı değil aslında. Donbas dışında da ciddi bir Rus nüfus var. Ayrıca Ukraynalıların tamamı da Batı yanlısı değil. Seçimlerde en az %40 Rus yanlısı partilere oy çıktığını unutmamak lazım. Yani Donbas çıktığında bile bu %25'e yakın bir kitleyi temsil ediyor. Üstelik bu nüfus çoğunlukla Ukrayna'nın doğusunda yer almakta. Bu nedenle Ukrayna açısından Rus etki alanından çıkmasının bedeli sadece bu sefer gidip Amerikan etki alanına girmek ya da AB etki alanına girmek olmaz. Aynı zamanda ülkenin doğusunu belki fiiliyatta kaybetmek, kontrolünü en azından, ya da bir sürekli çatışma süreci içerisinde çok ciddi şekilde kan kaybetmek de olabilir. Çıktı 3. Bırakın savaşı, gerilim durumunda bile en büyük zararı Ukrayna ekonomisi ve siyaseti görüyor. Özellikle neonazi düzeyinde oldukları bilinen aşırı sağcıların etkisi azaltılabilirse Ukrayna belki de daha dengeli bir politika izlemeye çalışabilir. Çıktı 4. Çatışma ihtimalinden çıkarları büyük zarar görecek olan Almanya ve Türkiye gibi ülkeler bir ihtimal rol oynayabilirler. Bununla birlikte bu ülkelerin belirli çıkmazları söz konusu. Çünkü hem NATO üyesi durumundalar. Dolayısıyla bu Rusya onların yapacağı faaliyetleri şüpheyle karşılamasına neden oluyor. Ama bir yandan da Rusya ile iyi ilişkiler içerisindeler. Bu da NATO içerisinde şüpheyle yaklaşılmasına neden oluyor. Bu da bu ülkelerin arabuluculuk rolünde belirli sıkıntılar yaratıyor. İşte bu çıktılar ışığında olası gelecek ihtimalleriyle ilgili ilk akla gelenler şunlar. İlk ihtimalde Rusya havaların düzelip de zeminin kuruduğu Nisan-Mayıs aylarına kadar daha ılımlı bir politika izlemesi için Ukrayna politikasına bir şans verir. Bu politikada Donbas ve Kırım için yazılı taahhüt almaktan, füze sistemlerinin kurmamasına dair veya NATO genişlemesinin olmayacağına dair çeşitli yazılı güvencelere uzanan pazarlık konularını masaya koyar. Ve süreci elde ettiği kozlarla en azından Amerikan Senatosu seçimlerine kadar uzatmaya çalışır. İkinci ihtimalde Rusya doğrudan güç kullanmadan melez bir savaş yürütmeye çalışır. Milisler ve hükümet güçlerinin iç içe geçtiği çatışma formatında yürüyen süreçte özel birlikler, özel silahlar ve gayri nizami savaş taktikleri yer alır. Rus özel kuvvetleri olabildiğince ayrılıkçı isyancıların içine girerler ve silah desteği sunarlar. Karşı tarafta ise uzun süredir batılı güçlerce eğitilen Ukrayna güçleri, milisler ve çeşitli askeri şirketler yer alır. Ayrıca konu kısa sürede enformasyon savaşına döner. Rusya, çatışanların Ukrayna hükümetinin baskısına boyun eğmeyen ve dengeli bir politika uygulanmasını isteyen Ukraynalılar olduğunu savunurken, ABD ve destekçileri bu güçlerin Rusların özel kuvvetleri olduğunu anlatmaya çalışır. İki tarafta kendi tarafında savaşı yürüten asıl güçlerin Ukrayna dışı unsurlar olduğunu kabul etmez. Üçüncü ihtimalde Rusya, Ukrayna başkenti Kiev'e kadar uzanan ve hükümeti düşüren ya da düşürme sürecini başlatan bir doğrudan askeri operasyon yapar. Mevcut hükümetin yerine daha dengeli bir politika izleyecek bir hükümet geçmesini sağlar ve söylemini ülkedeki neonazi temelli aşırı sağcıların temizlenmesi üzerine kurar.
Bütün bu süreçlerle 3. ihtimalde Rusya yeni hükümetin bir kere anayasayı eski haline getirmesini ve ayrıca o neonazilerin yoğunlukta olduğu aşırı sağa gerekçe göstererek sadece onlarla sınırlı kalmayan bir muhalefet temizlik harekatına girişmesini bekleyecektir bu yeni hükümetten tahminen. Ve böylece kendisine daha yakın ve en azından daha dengeli bir politika izleyecek bir yeni hükümeti ayakta tutmaya çalışacaktır bu operasyondan sonra Rusya. Bu 3. ihtimalde tabii. 4. ihtimalde Rusya'nın bu şekilde sert güç kullanması belki de tam da ABD'nin istediği şeydir. ABD bununla Rusya'yı yakın çevresinde askeri müdahaleler yapmaya kışkırtmakta, böylece Rusya'nın askeri ve ekonomik kapasitesini bu vekil savaşlarda, yani kendisinin pek elini ateşe değdirmeden tüketmesini ve ardından bir yaptırım yağmuruyla iyice güçsüzleşmesini amaçlıyordur. Buradaki hedef zaten tam bir kontrol mümkün olmayacağı için Rusya'yı sonsuz savaşlar içine çekmektir belki de. Tabii bu ihtimalin zayıf noktası da şu: İlk müdahaleyi yaptıktan sonra zaten çok büyük bir yaptırım zinciri geleceği için ondan sonraki müdahalelerde Rusya'nın yaptırımdan bir çekincesi olmayacaktır. Ayrıca Çin başta olmak üzere birçok ülke bu derece ağır yaptırımları uygulamaya BM üzerinden onay vermeyecektir ve ayrıca Rusya'yı ekonomik anlamda büyük ihtimalle destekleyecektir. Dolayısıyla bu planın ters tepmesi de yüksek ihtimal. Evet, gördüğünüz gibi epey çetrefilli bir durum. Hele Türkiye gibi ülkeler açısından daha da hayati. Çünkü mesela Türkiye açısından sadece 2 tane iyi ilişki içinde olduğu devletin, büyük devletin arasında kalma değil, bir de işte Montreux gibi böyle temelinde yer alan bazı konuların durduk yere tartışmaya açılmasını getirebilecek süreçleri de içeriyor. Yani Türkiye gibi ülkeler açısından bu gerilimin çatışmaya dönüşmeden kapanması çok kritik. Ve anlaşmazlığın tarafları açısından baktığımızda da iki tarafta kendi hikayelerini aslında satıp yanına olabildiğince destekçi çekmeye çalışıyor. İki tarafta derken bu arada Rusya ve ABD hani ya da Batı diyebiliriz. Örneğin Batı söylemlerde özellikle kamuoyuna yönelen gazete haberleri vesairede Putin'in tek adamlığını ve daha böyle tarihsel bir Rusya tezini öne çıkarıyor. Yani Soğuk Savaş'ın sonundan beri gelen aslında Rusya'nın bir jeopolitik yaklaşımı var. Buna çok da değinmeden Putin'in işte tek başına karar aldığı, Ukrayna'yı Rusların hep tarihi bir parçası olarak gördüğü gibi aslında bakarsanız daha ikincil durumda olan faktörleri öne çıkarıyorlar. Böylece kamuoyunu kazanmaya çalışıyorlar. Batı'dan gelen bu medya bombardımanının ters tarafında ise Rusya ve aslında Rusya kadar da Çin medyası da ellerinden geldiğince tam ters yönde bir bombardıman yapmaya ve olabildiğince büyük bir kamuoyunu kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlar şu anda. Onlar da tezlerini bu NATO genişlemesini öne çıkartmak üzerinden kuruyorlar ve bunun bir emperyalist yayılma olduğunu ve dünyanın güvenliğini, istikrarını tehdit eden bir unsur olduğunu vurguluyorlar. Oysa biliyoruz ki Rusya'nın yaklaşımı da aslında Batı'dan geri kalmayacak düzeyde bir hegemonyacı bir yaklaşım ve o da aslında kendi etki alanını arttırmaya çalışıyor. Yani diğerinden de çok farklı değil. Ama yapış yöntemi yine aynı. Belirli bir medya bombardımanı ile kamuoyunu ve çeşitli devletleri yanına çekmek. Sonuçta süreci hep beraber gözlemleyip sürekli olarak yeniden yorumlamak en iyisi gibi görünüyor. Ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmanız gerekiyor. Yeni videolarda görüşmek üzere.